Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir koton ipim var. Onunla harika bir model başlayacağız. Ajurlu, yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz kolay bir model. İpime uygun kullanacağım şiş 4 numara. İpim şöyle orta kalınlıkta bir ip, 100 gram, 205 metre uzunluğu olan iplerden. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle biraz daha şöyle geniş almaya çalışıyorum. Eliniz çok sıkıysa ilmek çıkartırken 2 şiş kullanabilirsiniz. Şu altın çok çekerek olmaması için. Model lastik istemiyor ama isterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz. Ben lastiksiz başlayacağım. Hemen sayalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Şöyle 3, 3, 3 diye ayarlıyoruz. Sonuna da 2 ilmek ekleyeceğiz. Şişimde toplamda 17 ilmeğim var. Model tek sıradan oluşuyor arkadaşlar. Modelin tersi düzü yok. Her iki tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi bakın şu şekilde 1, 2. 2 ilmeğimin ikisini bir aldım. Tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar çıkardığım ilmeği bir kez daha düz ördüm. Şu şekilde. Devamında bir kez artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Buraya kadar modeli bir kez kurmuş olduk. Şimdi aynısını tekrar ediyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Çıkardığım ilmeği tekrar düz ördüm. Ve devamında bir kez artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Çıkardığım bu tek ilmeği tekrar düz ördüm. Bir kez artırma yaptım. Devamında bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir aldım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Çıkardığım bu tek ilmeği de bir kez daha düz ördüm. İlmeğimin boyunu uzatmış oldum. Devamında bir kez doladım. Daha sonra bir ilmek örmeden aldım. Şimdi son 3 ilmeğimiz kaldı. Kenar ilmeğinden hariç. Aynı şekilde yine kuracağız. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek tek ilmeği çıkardım içinden. Bu tek olan ilmeğimi de yani çıkardığım ilmeği tekrar bir kez daha düz ördüm. Şişimden çıkardım. Devamında bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta kalacak şekilde bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Arka yüzde de aynı şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi tek sıradan oluşan kolay modellerden. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci kez kuruyoruz modelimizi. Sıradaki 2 ilmeğimizi bununla şu ajur yaptığımız ilmeği ikisini bir aldım, düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar çıkardığım ilmeği bir kez daha düz ördüm. Devamında bir kez doladım. Bir ilmek örmeden aldığım ipim arka tarafta. Sıradaki bak öndeki ilmek ve arkasındaki ajurlu ilmeğimi ikisini bir aldım. Düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Ve
Ördüğüm bu çıkardığım ilmeği de bir kez daha düz ördüm. Devamında bir doladım. Bir ilmek örmeden aldım. Kenar sıradaki ilmek ve arkasındaki ilmeğimin ikisini bir düz ördüm. Çıkardığım ilmeği tekrar düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek örmeden aldım. Aynı şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Son kez kuruyorum. 2 ilmeğimi bir aldım. Çıkardığım ilmeği tekrar düz ördüm ve burada bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi de örmeden aldım. İpim arka tarafta. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Tabii şu anda hiçbir şey belli değil. Model birkaç kez kurulduktan sonra kendini gösterecek güzel modellerden. İsterseniz hemen bir sıra daha tekrarlayalım. Hemen bir sıra daha beraber yapalım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Şu şekilde kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim ve arkada da bakın ajurum var. Bunun ikisini bir aldım, düz ördüm. Şişimden çıkardım. Bu ördüğüm tek kalan ilmeğimi, yani çıkardığım ilmeğimi bir kez daha düz ördüm. Devamında bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Çıkardığım ilmeğimi de bir kez daha düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek örmeden aldığım ipim arka tarafta. Aynı tekrar ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli 3 kez tekrarlamış olduk. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim hemen size. Bunu da daha önce yaptım. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bunu beraber yaptık. 3 kez kurduk. Dediğim gibi çok bir şey anlaşılmıyor öyle. Model ilerledikçe şu görüntüyü alacak. Modelin nasıl kurulduğunu anlatmaya çalıştım. Evet, modelin de ilerlemiş hali bu şekilde. Bakın arka yüzü de aynı. Şöyle. Aynı görüntüde. Çünkü tek sıradan oluşan güzel bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yazlık örgülerde, kışlık örgülerde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Tabi ipinizi ona göre tercih edersiniz. Ben dediğim gibi koton ip kullandım bugün. Beraber çıkardığımızda da aynı ip, bunda da aynı ipi kullandım. Şöyle 4 numara şişle yaptım. Bakın gayet güzel. Çok sıkı örmedim. Salaş güzel bir örgü olacağı için lastiksiz. Bakın bunda da aynı yine lastik uygulamadım. Şurayı başlangıç ilmek çıkarmayı dediğim gibi çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Yoksa alt kısmı çeker, üste doğru genişler modelimiz. Böyle güzel bir model oldu. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şöyle göstereyim. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.